Yumurtamızı şöyle üstüne çeviriyorum şu şekilde ve şuradan bir tutuyorum, bakın. Şöyle hop çevirdim ve kaldırıyorum. Evet, harika kızarmış sevgili dostlar. Bakın, ay harika kızarmış. Şimdi ne yapıyoruz? Yavaşça kaydırıyoruz. Hoppa. Ve çok güzel oldu. Şöyle destekleyelim biraz da. Bakın. Öbür yüzünde aynı şekilde yavaş yavaş kızartalım. Ama bu sefer ne yapıyoruz? Ağzını kapatmıyoruz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bugün size öyle bir börek yapacağım ki o kadar kolay, o kadar güzel olacak ki sabah kahvaltısına siz çayınızı koyduğumuzda çayınız demlenmeden hazır olacak. Artık biraz da pratik çalışalım, değil mi yani? Onun için şöyle bir tutam ıspanağım var. Bir tane küçük soğanım var. 2 tane yumurtam var. Biraz beyaz peynirle lor peyniri karıştırdım. Siz istiyorsanız kaşar peynir kullanabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı yağım var. Bir bardak sütüm var. Bir bardak unum var ama unun üstüne eklemek lazım gelirse ekleyeceğim. Şimdi öncelikle ne yapalım? En küçük şekliyle ıspanaklarımızı doğrayalım. Ne çıkacak? Ama çok güzel bir şey çıkacak Allah izin verirse. Yani mümkün olduğu kadar en küçük doğramaya bakalım sevgili dostlar. Çünkü bu börekte hamur yoğurmak yok. Açmak yok. Hemen pratik. Ben öyle diyorum en azından. Doğruyorum ki tam küçük olsun diye. Hani uzunları kısaltıyorum. Mümkün olduğu kadar küçük olmalı. Bu tür böreklerde veya yemeklerde diyeyim, börekliklerde, kahvaltılıklarda küçük olması gerekiyorsa küçük doğrayacağız. Bakın iyicene küçülttüm. Tamam. Şimdi bunu bir kabımızın içine alacağım. Buna pırasa da çok yakışır. Mesela küçük bir tane pırasa doğranabilir soğanın yerine. Ben de pırasa olmadığı için ben soğanı tercih ettim. Ama mümkün olduğu kadar da ne yapacağız? Soğanımızı da minik doğrayacağız. Bunu da bunun üstüne koyalım. Bu kadın ne yapıyor acaba? Ve birazcık tuz ekleyelim ve bekletelim. Birazcık tuz ekleyelim. Şöyle iyice mıncıklayalım. Ezelim, karıştıralım. Ben mıncıklayalım diyorum. Herkes inşallah kendine göre anlasın. Ne diyeyim? Yurt dışından dinleyenler mıncıklamanın ne olduğunu bilmiyor. İşte böylece tamam. Bunu bir kenara koyalım şimdi. Öncelikle şöyle 2 tane yumurtamızı kırıyorum. Ve elimi yıkayıp geldiğimde görüşeceğiz. Şimdi bir bardak yağımızı da koyuyorum. Bir bardak sütümüzü de koyuyorum. Ve bir bardak unumuzu da koyuyorum. Şimdi söyle. Ben makinede çırpı vereceğim. Eğer siz önceden çırpacaksanız bunu elinizle çırpacaksanız bir çırpacak yardımıyla da çırpabilirsiniz. Evet. Şimdi bir de kabartma tozumuzu koyduk mu? Bakın bir pakette kabartma tozunu koyuyoruz. Ve karıştıracağız Allah izin verirse. Makinede karıştırıp geliyoruz. Evet. Böyle pürüzsüz bir şekilde hamurumuz hazır. Şimdi ıspanağımızı şöyle biraz sıkarak içine koyacağız. Eğer sıkmazsak sulu bir hamurumuz olur.
Onun için suyunu iyice ne kadar güzel sıkarsak o kadar güzel olur. Çok da suyu çıkmadı zaten. Sevgili dostlar, ıspanağımızı Kadirli'den getirmiştim ben. Yani çok gübresi olmayan bir ıspanak. Şimdi bakın şöyle bir karıştıralım. Buna biraz da baharat ekledik miydi harika olacak. Şimdi peynirimizi de ekleyelim. Peynirimizi de güzelce ekledik. Beyaz peynirle loru karıştırdım sevgili dostlar. İyice bir şiirelim bakalım. Biz buna bir kaşık daha un ekleyerek biraz daha kıvamlanmasını sağlayalım. Sevgili dostlar, bir kaşık, 2 kaşık un daha ekledim. Şimdi birazcık daha karıştıralım bakalım. Bir şey sormak istiyorum. Tuz attın mı? Tuz, peynirin tuzu vardı. Ha. Biraz da ıspanağın üstüne attık ya tuzu. Tamam. O tuz yeterli. Evet, bence oldu gibi. İyice bir karıştırırsak göreceğiz. Bir kaşık daha atalım. 3 kaşık daha un ekledik ve bu böylece yeterli. Bakın gayet güzel oldu. Kıvamı bu sevgili dostlar. Böyle çok akışkan da değil, çok sert de değil, orta bir hamur elde ettik. Herkes isteğine göre bir tatlı kaşığı pul biber, şöyle bir fiske de karabiber ekliyorum. Ve böylece tamam. Şimdi ocağa mı gidiyorsun? Evet, şimdi ocağa gideceğiz kızım. Tamam. Şöyle tavamızı bir yağlayalım. Bu tava olabilir, tencere olabilir ama mutlaka hani eğer iyi randıman almak istiyorsak ne yapıyoruz? Yanmaz tavalarımızda. Yani güzelce tavayı yağladıktan sonra ne yapıyoruz? İçine harcımızı boşaltıyoruz. Şimdi şöyle güzelce de harcımızı boşaltıyoruz tavamıza. Hepsini mi? Evet. Anne. Bakın sevgili dostlar, böyle güzelce tavamızın içine boşaltıyoruz. İyi sıyırmadın kız. Şimdi de şöyle güzelce kaşığımızın arkasını yağlayarak güzelce dağıtıyoruz. Hani bir tarafı eğri bir tarafı doğru olmasın. Tam olarak şöyle güzelce ne yapıyoruz? Şöyle, evet, mümkün olduğu kadar, yani elimizden geldiği kadar sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi de ateşimize gideceğiz. Güzelce pişmesini sağlayacağız. Bu ocakta olan bir yemek. Yemek değil, börek. İşte börek. Ne de dostlar, ocağa koyduk. Şimdi ağzını da kapattık mıydı? Tamam. Tencere böreğimiz hazır. Şimdi sevgili dostlar, bunun altını kısacağız. Böyle çevire çevire güzelce her yanı kızarana kadar kızaracağız. Onun üstünün nasıl olduğunu size söyleyeceğim. Kısık ateşte pişsin. Böyle kapağın tabak olabilir. Yani kaygan bir tabak. Azıcık yağ dökelim. Tabağımızı yağlayalım ki hamurumuzu ters çevirdiğinde buna yapışmasın. Yani amaç bu. Tabağımızı böyle yağlıyorum bakın sevgili dostlar. Her yerine gelecek şekilde. Anne, evimizde şey var. Fırça var. Ya fırçayı kirletmek istemedim. Hepsi o. Ben yıkıyorum zaten bulaşık makinesi olarak. Evinde 2 tane full otomatik bulaşık makinem var. Şöyle bakın. Bekle. Bakın üstü göz göz olmuş.
Yani bu herhalde oldu demek. Ama siz yine de şöyle güzelce bir kontrol edin. Pişip pişmediğin altını. Bence çok güzel pişmiş. Bakın. Harika kızarmışa benziyor. Şimdi çevirelim bakalım nasıl olacak sevgili dostlar. Yumurtamızı şöyle üstüne çeviriyorum şu şekilde. Ve şuradan bir tutuyorum bakın. Şöyle hop çevirdim. Ve kaldırıyorum. Evet, harika kızarmış sevgili dostlar. Bakın. Ay. Harika kızarmış. Şimdi ne yapıyoruz? Yavaşça kaydırıyoruz. Hoppa. Ve çok güzel oldu. Şöyle destekleyelim biraz da. Bakın. Öbür yüzünde aynı şekilde yavaş yavaş kızartalım. Ama bu sefer ne yapıyoruz? Ağzını kapatmıyoruz sevgili dostlar. Bu şekilde. Böyle pişmeye devam edecek. Yine kısık ateşte. Lütfen ateşinizi kısın. Bakın ocağımın ne kadar kısık olduğunu görün. Ve böyle pişmeye devam edecek bu. Burasını da biraz fazla pişirdik ki arkası daha çabuk pişecektir. Çok harika kızardı. Şimdi de altını göreceğiz. Şöyle servis tabağımızın içine getireceğiz. Ve şöyle tutacağız. Ve elimizi tabii ki de yakmadan çevireceğiz. Bakalım nasıl olmuş göreceğiz. Şöyle de tutalım. Çünkü elimizi yakmamak çok önemli. Bakın harika pişmiş. Kızım niye isteyerek mi? Sevgili dostlar, altı öyleydi. Üstü de böyle gayet güzel kızardı. Şimdi şöyle birazcık dursun, keseceğim ve size sunumunu yapacağım. Azıcık dinlensin. Dostlar bakın şimdi kesiyorum. Göreceksiniz şimdi nasıl güzel olduğunu. Göreceğiz hep beraber. Bak üstü çıtır çıtır ediyor. Yani şey olmayanlar da bunu yapabilir. Bakın şöyle bir tane alacağım ve göreceksiniz. Bakın içi pişmiş. Bak peynirleri çok harika gözüküyor. Şöyle koyalım ve bir çatal alıp sizin için tadına bakalım. Sevgili dostlar, altı da üstü de çok harika kızardı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, harika bir böreğimiz. İstediğiniz zaman misafirlerinizi de ağırlayabilirsiniz tabii ki de. Şöyle bir tadına bakacağım şuradan. Bakayım nasıl olmuş sizin için. Gerçekten çok güzel olmuş. Konuşmayı daha yap anne. Biz çok acıktık. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Çekim yapmaya fırsat koymadınız. Hepiniz kapış kapış yediniz ya. Daha çekecek miydi ki? Çekecektim tabii. Kek gibi olmuş kız, çok güzel. Evet, çok güzel oldu.